Evet, sevgili arkadaşlar, merhabalar. Nalan Yılmaz ben. Bilişim teknolojileri öğretmeniyim. WordPress serisinin yeni bir videosu ile sizlerle tekrardan bir aradayım. Arkadaşlar yaklaşık bir haftadır, 8 gün oldu bugün. Yeni video çekmemiştim. Daha önceki çektiğim bu serinin videolarını takip eden arkadaşlarım, ses rengimde bazı ufak tefek oynamalar olduğunu ve özellikle hani zaman zaman zor konuştuğumu fark etmişlerdir. Bu meğersem gelecek olan ciddi bir hastalığın habercisiymiş. Bir haftadır raporluydum. Şimdi ancak bugün işime dönebildim. Yatıyordum maalesef. Yoğun ilaç tedavisi ve dinlenmenin ardından biraz ayağa kalkabildim. Ve kendimi iyi hissettiğim ilk akşam sizlerle birlikte oturup WordPress'in yeni video serisini hazırlayacağım. Bu çalışmaya ortak olacağınız için çok sevinçliyim. Öğrencilerime kavuştuğum için de çok sevinçliyim. Güzel bir gün geçirdim. Umarım bu videoda da siz de benimle birlikte güzel vakit geçirirsiniz. Çok vakit kaybetmeden başlıyorum çalışmama. Her zaman olduğu gibi bu seriyi Gutenberg editörünü kullanarak lokal makinede götürdüğümüzü hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla makinamda kurulmuş olan Exam sunucusunu bakın şuradan start ve start yaparak açmış durumdayım. Açık yeşil haline döndü. Sanal sunucum, lokal sunucum Exam açıkken ben herhangi bir tarayıcıya girdikten sonra tarayıcımın adres çubuğuna çalıştığım sitenin adını ve panele girebilmek amacıyla VP admin yazarak panelime giriyorum. Bu aşamadan sonra şifremi ve parolamı, pardon, kullanıcı adı ve parolamı yazarak yönetim paneline giriyorum. Arkadaşlar bu aşamaya kadar neler yaptığımızla ilgili merak edecek olan varsa eğer hani sadece bu videoyu bir şekilde arama sonucu karşısına çıkan özetten gelmiş olan arkadaşlar varsa serinin diğer videolarını takip etmesini öneririm. Geldik sitemize. Bugün sizlerle yeni bir yazı ekleyerek başlayacağız. Bakın daha önce blok elemanı, pardon galeri, resim, site başlığı, site logosu, paragraf, yazı işlemlerini yapmışız. Yalnız burada ben görsel ekleme, güzel, tamam. Görseli yaptığımı hatırlıyorum ama yazısını göremedim demiştim. Bunlar taslak şeklinde arkadaşlar. Daha yayınlanmadı. Neden? Çünkü yazı ayarları penceresindeki yazı sekmesini henüz işlemedim. Blok sekmesinden gidiyorum hep. Şimdi bugün işleyeceğimiz aracımız arkadaşlar yeni bir yazı ekleyerek başlıyorum ve başlığı koyuyorum. Bugün ekleyeceğimiz çalışma, yapacağımız çalışma WordPress'te sütunlar nasıl çalışır? Tamam mı? Pardon. Hangi ayarlar yapılır, çalışır? Buna uygun bir başlık bulmaya çalışıyorum ki SEO'da öne çıkma şansı artsın diye. Sütunlar nasıl çalışır? Sütun ayarları nasıl yapılır? Böyle bir başlık atarak çalışmama başlıyorum. Bu benim yazım. Sütun dediğimiz olay arkadaşlar, blok ekleyicisini açtıktan sonra aşağıya doğru indiğimde bakın şurada gördüğünüz blok elemanının kendisi oluyor. Önce ben her zaman yaptığım gibi herhangi bir blok elemanı eklemeden önce üstüne altına standart bir paragraf eklemek istiyorum. Bu yüzden de yine her zaman yaptığım gibi Lorem Ipsum'u açarak pardon gibi paragrafı şöyle seçip generate de yapabilirdim ama gerek yok. Bu paragrafı ikiye bölmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü araya şu şekilde ne yapacağım? Sütun ekleyeceğim. Burada buraya gelmiş. Sütunları görüyorsunuz arkadaşlar. Sütunlar kısaca şöyle söyleyeyim. Bakın sütun eklemek istediğinizde karşınıza böyle bir pencere gelir. Bu pencere eklenen elemanın kendisi değildir. Hangi tip sütun ekleyeceğinizi gösteren bir elemandır. Sütun bir satırda şu şekilde gördüğünüz gibi yan yana iki tane eleman ya da bu şekilde elemanın bir tanesi yatay genişliğin üçte birini, diğeri üçte ikisini kaplayacak şekilde. Büyük alan sağda olacak şekilde. Ya da büyük alan solda olacak şekilde. Ya da yatay genişliğin üçe bölünerek her üç tane eleman hepsi eşit alan kaplayacak şekilde. Ya da yatay genişliği dörde bölerek ortadaki elemanı
ortadaki eleman iki yeri kaplayacak şekilde solda sağda birer pay kayacak şekilde bir seçim yapmamızı sağlar. Amacı şudur. Sütun eklediğiniz zaman burada gördüğünüz her bir hücreye, her bir sütun hücresine ayrı bir burada gördüğünüz blok elemanlarından ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben basitçe başlıyorum. Önce %50 %50 seçiyorum. Tamam. Seçtikten sonra bakın karşıma nasıl bir şey geldi. Önce size şu belge özetinden göstereyim. Bakın sütun geldi. Sütunu seçtiğimde görüyor musunuz? Solda ve sağda eşit miktarda bir alanın bırakıldığını görüyoruz ve istersek üzerine geldiğimizde artı işaretiyle buraya herhangi bir paragraf ya da herhangi bir başka eleman şuraya eklemek istiyorum bunu. Tamam. Buraya da aynı şekilde aynı elemanı ekleyeyim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Satır genişliğini %50 %50 oranında eşit olarak paylaşan bir sütun elemanı ekledim. Çeşit. Şimdi bir başka çeşit göstereyim. Farklı örnekler geliştiriyorum. Bu sefer ekleyeceğim sütun arkadaşlar. Şöyle ekranı bakın 3 eşit parçada kullansın. O zaman buraya bir görsel, pardon galeri olmasın, görsel olsun. Özür dilerim. Pardon. Şuradan çıkamıyorum. Şunu buradan silebilirim. Hı. Evet. Eklediğim zaman bakın sol tarafta yukarıdaki iki hücreli bir sütundu. Her bir hücresi ayrı bir sütun ve sütun şeklinde isimlendiriliyor. Kapatıyorum kulakçığından. Aşağıdaki ise üç hücreli bir sütun. Her bir hücresi sütun, sütun ve sütun şeklinde nitelendiriliyor. Ve bunların içerisinde biz istersek şu artı işaretinden anladığımız üzere farklı blok elemanları ekleyebiliriz. Şimdi ben buraya arkadaşlar bir tane paragraf, bir tane resim ve bir tane paragraf eklemek istiyorum. Şimdi geldim, bir tane paragraf ekliyorum. Buraya geldim, buraya da bir tane paragraf ekliyorum. Ve ortaya geldim ve bir tane görsel eklemek istiyorum şurada. Sadece çalıştığım, daha önceden size gösterdiğim elemanlardan yola çıktığım için başka eleman türünü eklemek istemiyorum arkadaşlar. Şu yavruyu ekleyelim bakalım. Evet bakın. Burada da görüntü bu şekilde oldu. Görüyor musunuz? Normalde bir blok elemanı burada olduğu gibi bir blok elemanı bir satırı yatayda tamamen kaplarken sütunlarda sütun blok elemanı satırı sizin istediğiniz kadar fazla sayıda ya farklı türde blok elemanını kaplayabileceği şekle getiriyor. Burada mesela iki tane yan yana blok elemanı varken burada yan yana 3 tane blok elemanı görüyorsunuz. Anlaşıldı mı? Mesela bir örnek daha yapayım. Bu örnekte de arkadaşlar şu olsun, şu olsun. Sol tarafta bir tane görsel eklemek istiyorum. Ortam kitaplığından. Mesela yine aynı görseli ekleyeyim. Tamam. Sağ tarafı da bu sefer bir tane paragraf eklemek istiyorum. Paragrafı da şu lorem ipsum'dan şöyle Ctrl C, Ctrl V biçimde alayım. Bu biçimde arkadaşlar. Tamam. Şöyle asla kaydedip masa üstünde nasıl gözüktüğüne bir bakalım. Yan sayfada açılsın. Satırı iki eşit şekilde kullanan bir sütun. Satırı 3 eşit alanda kullanan bir sütun. Satırı 1/3 paragraf 2/3 oranında resim şeklinde kullanan bir sütun. Ben bu arada bu çalışmada arkadaşlar sadece dediğim gibi yani resim ve paragraf yapıyorum ama her tür elemanı ekleyebilirsiniz. Önemli değil. Biraz sonra başka çalışmalar yapacağız bu konuyla ilgili. Veya bunun tam tersini yapayım arkadaşlar. Geldim buraya. Bu sefer ekleyeceğim sütunda geniş alanı sağda bırakacak şekilde sol tarafa bir tane paragraf ve sağ tarafa bir tane görsel ekliyorum. Sütunun amacı neymiş? Bizim farklı farklı blok elemanlarımızı aynı satırda kullanabilmek için bize kullanım kolaylığı, rahatlığı sağlıyormuş arkadaşlar. Çalışmamda komponent tree'ime bakıyorum. 1, 2,
3 ve 4 tane sütunlar elemanı ekledim. Bu arada bu sütun ifadesinin bir başka karşılığı kapsayıcı da olabilir, container da olabilir. Sonuçta biz burada paragrafları ve resimleri ya da daha doğrusu blok elemanlarını kapsayan daha farklı bir dış çerçeveleyen bir ne yaratıyoruz? Bir eleman yaratıyoruz burada. Her bir sütun elemanın içinde o sütun elemanı bakın şu anda tıkladım. O sütun elemanın içindeki her bir hücreye girebiliyorsunuz ve hücrenin içerisindeki elemanları niteleyebiliyorsunuz. Önce şunu söylemek istiyorum size. Hücrenin içerisine yani bir süt hücresine girdiğinizde içerideki eleman daha önceden bakın şu anda seçili ya seçili olan eleman hangisi? Şunu seçmiş oluyorum ben. İlkini. Bu elemanı seçtiğiniz zaman bu elemanın bakın pop-up menüsü bir paragraf elemanının pop-up menüsü veya blok elemanı bir paragraf elemanının blok paneli. Veya bir resmi seçtiğinizde bakın hemen onunla ilgili sütunun ilgili hücresi aktif oluyor. İsterseniz şöyle kapatayım. Bakın hepsini kapatayım. Ve geleyim resmi tekrar seçeyim. Tamam. Resmi seçtiğim zaman neyi seçmiş oluyorum ben aslında? İkinci elemanımız bakın görselini seçmiş oluyorum. Görseli seçtiğim zaman bu sefer yukarıdaki pop-up menüsü görselin pop-up menüsü haline geliyor ve sağ taraftaki blok sekmesi görsele ait blok ayarlarının yapıldığı sekme haline geliyor. Peki ben sütun ayarlarını nereden yapabilirim? Dikkat etmeniz gereken öğeleri söyleyeyim size. Birincisi komponentleri yani şu belge ön izleme, belge özetinden tıkladığınız zaman blok elemanınızı şu anda bütün sütuna ait olan ayarları yapabiliyorsunuz ve o sütuna ait olan eleman, tüm sütuna ait olan pop-up menüsünü yukarıda görüyorsunuz ve blok ayarlarını sağda görüyorsunuz. Ama eğer bu sütunun altındaki ilk hücreyi seçersem şu anda İlk hücrenin pop-up menüsünü ve ilk hücrenin blok ayarlarını görüyorum. Son hücreyi seçtim aynı elemana. Bu sefer son hücrenin pop-up menüsünü işarete dikkat edin. Sütun hücresi haline geliyor ve o hücrenin blok ayarlarını görüyorum. Yani ben burada bir kapsayıcının tamamıyla ilgili ayarları yapabiliyorum. Pop-up menüsünün işaretine dikkat edin. Blok ayarları panelinin işaretine dikkat edin. 2. İçindeki herhangi bir sütun hücresiyle ilgili işlem yapabiliyorum. Pop-up menüsünün işareti ve blok ayarlarının işaretine dikkat edin. 3. İçindeki öğe ile işlem yapabiliyorum. Yani her bir hücrenin içindeki blok elemanı ile işlem yapıyorum. O zaman bakın pop-up menüsü ve ne oluyor? Blok ayarları değişiyor. Bunu baştan söyledikten sonra gelin bakalım neler yapabiliyoruz. Şimdi ilkten bir başlayalım. İlk sütunumuzu seçtim. İlk sütunla ilgili ne yapabiliyorum? Sütunu burada gördüğünüz gibi aşağıya, yukarıya taşıyabiliyorum arkadaşlar. Bir. İkincisi sütunun şunu kapatayım. Bunu kapatınca da bu sefer bunu seçmek zor oluyor. Ben tekrar açayım en iyisi. Şu sütunun tamamını seçecektim. Sütunun yatayda kapladığı alanı hizalamasını yapıyoruz. Hiçbiri sayfanın varsayılan yazı genişliğini almaktadır. Büyük genişlik en fazla 1280 piksele ayarlayacak şekilde bakın ayarlıyor görüntüyü. İsterseniz taslağa kaydedip hemen bir ön izleme yapalım. Sağda bakın şu hale gelmiş. Ya da aynı sütunlar elemanını seçip bu sefer yatay hizalamasını tam genişlik yaptığımda taslağa kaydedip refresh yaptığımda bu sefer bakın aynı sütunlar hücresinin sayfanın yatayında tam genişliğe oturduğunu görebiliyorsunuz. Devam ediyorum sütunlarla ilgili pop-up menüsünü incelemeye. Bunu eski haline yani sayfanın genişliğini tekrardan ayarlayayım. Bu işaret dikey hizalaması içindir. Dikey hizalama sütun elemanlarının içerideki arkadaşlar dikine olan
hizalamasını anlatır. Ortaya hizalama ya da alt hizalama vardır. Şu anda bunu fark edemiyorsunuz çünkü bunlar eşit yükseklikte elemanlar. Eleman yükseklikleri eşit olmadığı zaman mesela şunda bakın. Bakın bunda resmin yüksekliğiyle yanındaki yazının yüksekliği aynı değil. Bunda da aynı şekilde. İsterseniz bunda bir deneyelim. Şöyle yapalım. Diyelim ki bunu ortalayalım. Bakın ortaladığım zaman ekranı biraz küçülttüğümde gördünüz mü? Şöyle ortaladığım zaman aşağıdaki ile yukarıdaki arasında kapladığı alan şöyle ise içindeki elemanların kapladığı alanı ortaladığını görüyorsunuz. Resmin paragrafa göre biraz ortalandığını, altındaki alt yazı ile birlikte ortalandığını görüyorsunuz arkadaşlar. %90, %100'e getirdim tekrardan. Ben aynı ayara tekrardan buna dönüyorum. Birinciye dönüyorum gene. Ve standart 3 nokta menüsü bütün elemanlarda olduğu gibi diğerlerini de anlatmıştım. Neler var başka? Devam ediyorum tekrardan. Şunları kapatayım. Sütunlar dedim. Peki iç hücrelerine bakalım. İç hücrelerini işaretlediğim zaman hücrelerin sola veya sağa kaymasını sağlayabiliyorsunuz. Ya da şurada yapalım. Bakın şunu seçtim şimdi. Sağa götürüyorum. Tekrar sağa götürüyorum. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? Hücrelerin içerideki, sütun içerisindeki sıralamasını değiştirebiliyoruz. Ya da onların her birinin bir hücrenin kendi içindeki hizalamasını değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Dikkat edin şimdi. Ben şu hücreyi seçtim ya, yani sütun hücresini seçtim ya. Bunu da ortala dedim. Ortala ne yapar biliyor musunuz? Bu ortala kendisine ayrılan hücre alanının içindeki elemanı ortalar. Tamam mı? Ortalar. Unutmayın. Nitelediğimiz şeyle ilgili ayarlardır bunlar. Geneli etkilemez. Sadece nitelediğimizi kendi bulunduğu sınırları içerisinde belirli bir şekle sokar. Devam ediyorum şimdi. Yine sütunları seçtim. Bu sefer sağ tarafa geliyorum arkadaşlar. Farkındaysanız her bir iç sütun hücresinin pop-up menüsünde çok fazla bir ayar yok. O yüzden genel sütunları blok ayarlarına geldim. Şimdi neler var? Bakın, şu yukarıdaki seçiliydi değil mi? Yan yana 3 tane sütun olmasını, 4 tane, 5 tane, 6 tane sütun olması sağlıyor. En fazla 6'ya kadar alabiliyor. Bu da demektir ki bakın sayfayı birazcık zoom'unu düşürdüm aşağıya. Daha doğrusu zoom oranını ne yaptım? Evet, küçülttüm, eksiye götürdüm. Bakın yan yana 6 tane paragrafa sığacağı kadar bana eleman ayırdı orada. Peki bu son 4 tanesi boş. Boş, şu an boş. Dolu değil. Peki ben bu tasarım sırasında bu çizgileri görüyorum ama acaba yayınlamada da görecek miyim? Tabii ki hayır. Kaydetti kendi kendine ve dönüyorum ve bakın çeviriyorum. Gördünüz mü? Tasarım sırasında gördüğüm o kapsayıcı kılavuz çizgileri görünmez hale geldi arkadaşlar. Gidiyorum yine bu sütunları, alt sütunu. İstersen buradan azaltırım. Tamam mı? İstersem şurada komponentleri dediğimiz yerden de buradan ne yaparım? Kaldırırım arkadaşlar. Tamam. Şöyle de hücreleri kaldırabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Yani size o imkanı veriyor. Mobilde yığınla. Ne demek? Şimdi mobilde yığınla işareti bu şekildeyken elemanlar mobil ekranları dardır ya, üst üste gelecektir. Yani şu şekilde. Bakın taslağı kaydettim. Şimdi bu izlemeyi mobilde yapayım. Bakın arkadaşlar elemanlar yan yana değil. Alt alta görüyor musunuz? Yığınlama yaptı. Üst üste koydu. Yığınladı yani. Ben eğer ben bunu elemanımı mobilde yığınlama yapmazsam, aynı şekilde şu elemanımı da mobilde yığınlama yapmazsam, sütuna da gelelim. Bunu da yığınlama yapmazsam, taslağı kaydedersem ve bunun mobilde görünmesini sağlarsam, şöyle bakın nasıl bir görüntü oluyor bir bakar mısınız? Mobilde biz hiç sağlıklı bir şekilde elemanları göremiyoruz. Yani yığınlama işlemini iptal ettiğimiz için blok elemanların son kullanıcıya yani bizlere olan görüntüsü son derece rahatsız edici bir şekle geliyor arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Bu arada şunu tekrar masa üstüne getireyim. Bunu biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Sütunlarımızın mobilde yığınlama seçeneğini aktif hale getiriyoruz ki sütunların içerisindeki her bir eleman
kendine ait ekranın yatayda her tarafını kaplayacak şekilde görev alsın. Evet, sütun sayısını arttırma, azaltmayı gördük buradan. Gelişmiş ayarlarında sütunun herhangi birine çapa koyma veya XCSS koyma vardı. XCSS, çapayı daha önce çok anlattım. XCSS'de zamanı geldiğinde anlatacağım. Bunun da özellikle CSS, HTML bilgisi olanlar tarafından uygulanması gerektiğini tekrardan üstüne basarak söylüyorum. Gelelim yine bir sütunu seçtim. Sütunu seçtim. Şimdi burada biraz daha fazla ayarımız var. Seçtiğimiz sütunla ilgili arkadaşlar metnimizin rengi. Tamam. Metnimizin rengi. Arka planımızın rengi. Gördünüz mü? Böyle bir seçim yapabiliyorsunuz. Şöyle bir hale geldi görüntüsü. Seçtiğimiz sütunla ilgili başka ne yapabiliyormuşuz burada? Geliyoruz. Bağlantı renkleri yani link renkleri. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz buradan linklerinizin rengini. Seçiyorum. Devam ediyorum. Tipografi ayarları yani yazıyla ilgili ayarlar. İçindeki yazıların büyüklüğü, küçüklüğü tamam. Size ait bakın. Yazı tipi ailesi seçebiliyorsunuz. Yazı tipi ailesini seçtikten sonra buraya getirdim. Varsayılan farklı bir yazı tipine döndürebiliyorum. Ya da satır yüksekliğini getirdim ekrana. Bakın satır yüksekliği geldi. Bunu azaltıp çoğaltabiliyorum. Daha önce özellikle paragraf menüsünde bu sağ taraftaki ayarları çok güzel anlatmıştım. Blok ayarlarını, tipografi ayarlarını. Buraya arkadaşlar linkini bırakıyorum. Kartı yukarıda. Karttan bakıp paragrafın tipografi ayarlarını eğer bilmiyorsanız dönüp inceleyip sonra tekrardan buraya gelmenizi tavsiye ederim. Devam ediyorum. O yüzden tipografiye çok fazla girmeyeceğim artık. Sütunları seçiyorum tekrardan. Bakın sütunların dolgu iç boşluktur. Bakın şu anda mesela yazımız bu şekilde ya. Yazımızın kenarlarına olan uzaklıkları yukarıdan ve aşağıdan iç dolgu. Kenarlarının dışarıya olan uzaklığı da kenar boşluğu da dış dolgudur. Dolayısıyla iç dolguyu biraz arttıralım bakalım. Yukarıdan aşağıdan ve sağdan sol. Böyle olduğu zaman yazılar biraz daha kenarlara uzaklaştı görüyorsunuz. Hatta biraz daha şöyle yapabilirim. Bakın kapladığı alanın içerisinde hiç kapladığı alanı değiştirmeden sadece yazıyı içeriye doğru sanki sıkıştırdı gibi oluyor. Bu şekilde kalsın. Kenar boşluğu ise yazının yukarıdaki aşağıdaki elemanları olan uzaklığıdır. Bakın mesela şöyle belirgin bir birim yapayım. 6 birim yapayım. Yazının görüyor musunuz? Kapladığı alan değişmedi ama yazının yukarıdaki ve aşağıdaki olan elemanları uzaklığı arttı arkadaşlar. Şimdi bloklar arası boşluğa bakıyorum. Bloklar arası boşluk şurada 2 tane blok var biliyorsunuz. Bu şekilde bakın belli bir noktaya kadar getirebiliyorum. Yükseklik ve alçaklık, yukarıda ve aşağıda olmak üzere. Şöyle arasını açıyorum. Şimdi bunlar yan yana 2 tane blok olduğu için dolayısıyla yatay boşlukları arttırma ve azaltma yaptığınızda daha net görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sıfırladığım zaman dip dibe oluyor. Şunu bu şekilde yapmanın burada herhangi bir anlamı yok. Ama yukarıda aşağıda elemanlar olsaydı anlamı olurdu. Evet bunu da belirgini yaptıktan sonra görmenizi isteyeyim şöyle. Şimdi gelelim kenarlara. Bu da kenarlık arkadaşlar. Şimdi şu seçeneğe tıkladığınızda her bir kenarlığa ayrı ayrı kalınlıkta ve renkte görüntü verebiliyorsunuz. Ama onu tıklamazsanız mesela kenarları diyorum ki 2 piksel olsun. Rengi de şöyle gri tonlaması olsun. Tamam. Şöyle bir kenarlık görüntüsü oluştu. Ama eğer siz kenarla şöyle açarsanız mesela ne yapabiliyorum? Aşağıdaki kenarlı 5 piksel yapabiliyorum ve onun rengini turuncu yapayım. Tamam, onun hatta şöyle yapayım. Bakın bu şekilde. Yukarıdaki neden yapmadı? Acaba şey mi? Bir öncekini iptal etmediğimiz için olabilir mi? Karışık demiş ama. O şekilde gözüküyor. Ama
Ben aşağıdakine yapmışım ya, şuna yapmışım. Tabii onu seçiyorum da o yüzden. Yukarıdakiyle çalışıyoruz ya. Aşağıdakine daha başka ayarlar yapacaktık. Ona geleyim o zaman. Bakın aşağıdaki yani şunun her tarafını tek bir kenarlık olarak belirlemiştik. Ama eğer şunu yaparsak dedik istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Mesela üst kenarların rengini kırmızı, sol kenarın rengini sarı gibi verebiliyorsunuz. Ya da sütun seçiliyken aynı yere gelelim yine. Kenarlıkların kalınlığını da değiştirebiliyorsunuz. Mesela üstteki kalın şeyi kenarlığı 5 piksel yaptıktan sonra eee, sağdaki eee, mesela kırmızıyı şöyle nokta nokta yapayım. Sağdaki griyi de 3 piksel yapıp bunun da küçük noktalar olsun. Yine gri kalsın. Önemli değil. Şu hale geldi. Tamam. Kenarları yuvarlaklaştırabiliyorsunuz isterseniz. Genel olarak şöyle bakın pahlandırabiliyoruz farklı piksel değerleri vererek. Bu sütunun tamamı ile ilgili ayarlarımızda. Şimdi gelelim sütunlarımızın kendisiyle ayrı ayrı ayarlamaya. Bununla ilgili çalışmamı kapattım. Geliyorum buna arkadaşlar. Burada ben ne yapmıştım? Az önce yanlışlıkla şuradaki alt çizgiyi iptal etmeye çalışayım. Bunun için az önce şöyle yapmıştım. Geldim buraya. Burayı sıfırlayayım önce. Bir nötr konuma gelsin. Evet, aynen böyle nötr konuma gelsin. Bu sütunların içinde her bir hücreyle ayrı ayrı çalışacağım. Bakın şimdi hücreyi seçtim. Ne yapacağım? Hücrenin atıyorum genişlik ayarlarını yapacağım. Genişliği ne kadar olsun bu hücrenin genişliği? %20 olsun. Pardon piksel cinsindenmiş özür dilerim. Bakın yüzdeyi seçiyorum. Diğer ölçü birimleri de burada ama %20'si kaplasın diyelim. Şu da şu da bakın bunu seçtim. Yani şu sütunu seçtim. Bu sütunda arkadaşlar %30'u kaplasın. Yani az önce %33, %33, %33'tü ya. Biz onu %20, %50, %30 olarak düzenledik tekrardan. Bu şekilde genişlik ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim sütunlarla ilgili tek tek. Mesela bu sütunun arka planını şöyle bir pardon yazı rengini ayarladı o. Metin rengi neydi burada? Temizle yapalım. Standart olarak olsun. Arka planı ayarlamak istiyorum özellikle. Farklılığı görebilirsiniz vurgulayalım diye. Şu anda köpüşün olduğu fotoğrafı seçtim. Bunun da arka planını şöyle bir renk yapayım. Ve şu arkadaşın arka planını da bu sefer buradan seçeyim. Veya değişimden yapayım. Gradyen bir doku seçeyim. Mesela şöyle bir gradyen doku seçeyim. Onu da bu şekilde yapayım. Gördünüz mü? Böyle bir görüntü elde ettim. Şu resim yukarıda değil de ortalansın istiyorum mesela. Ne yapacağım? Resmin bulunduğu sütunu seçeceğim. Bakın şurada dikey hizalama yukarıda duruyor. Eğer ortala dersem köpüş resmi aşağıda olacak. Ya da alta hizala dersem alta hizalı olacak. Ya da doldurmak için esnet dersem esnetme yapacak. Şuradaki şeyi kaldırabilir miyim acaba? Şuradan kaldırabilirim tabii. Başlık yazısı bu. Sildim. Pardon. Pardon, şunu seçmiştim halbuki. Şunu seçmiştim. Şurada gördüğünüz gibi metin ekle başlığı kaldır seçtim. Evet. Başlığı kaldırdıktan sonra sütunumu tekrar seçip bakın esnetme yapıyorum ama esnetmeyi istediğim şekilde yani tüm her tarafını kaplayacak şekilde yapmadı. O yüzden ben ortalayı seçiyorum ve o hale gelmesini sağlıyorum arkadaşlar. Genel olarak ayarlar bunlar. Bunlarla ilgili bakalım başka bir şey var mı yapabileceğimiz? Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi bugün ben bu videoya ek olarak şöyle bir çalışma yapacağım sizinle. Bundan sonraki videolarımı izlemenizi o yüzden tavsiye ediyorum. Sadece bu blok elemanına özel. Burada göz görebilir miyim bakayım? Burada var mı? Eklemiş miyim? Nerede eklemiştim onu? Ona bakmak istiyorum. Evet, bakın arkadaşlar. Burada şöyle bir ekran görüntüsü var. Görebiliyor musunuz? Mesela şunu oluşturacağız. Bundan sonraki çalışmanın içerisinde. Bir bu olacak. Veya şu çalışma olacak. Bunu Udemy'nin sayfasından aldım. Bakın bu da bir şey arkadaşlar. Ee,
Sonra çalışılmış olan yapı. Yukarıda bir görsel, 3 tane sütun oluşuyor. Yukarıda görsel, altta yan başlıklar, alt başlıklar ve onlarla ilgili ufak bir paragraf yazısı ve onlarla ilgili minik minik linkler ve şurada da küçük paragraf içi resimler, fotoğraflar görüyorsunuz. Bu çalışmaları yapmaya çalışacağız. Bir sonraki çalışmamızda. O yüzden bu videoyu burada kesiyorum. Şimdiden bir sonraki çalışmada görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar, iyi günler arkadaşlar.